Gel Luka gel. Sonra yürürse ayak seslerini duyarlar. Gel gel, profesyonel çekim yapıyoruz burada, gel. Gel aşkım. Ben geldim. Tam bir ay sosyal medyadan kaçtım biliyorsunuz. Numaramı değiştirmiştim. Telefon numaramı, 20 senelik numaramı yaz başına değiştirmiştim. Ve yeni numaramı da sadece 10-15 kişiyle paylaşmıştım. Çünkü böyle yüzeysel, sığ muhabbetler yapmak istemedim. Yine o sosyal medya yüzünden, yani WhatsApp yüzünden. WhatsApp da bir sosyal medya. Hani online olunca cevap vermek adettendir. Yani ben ayıp olur diye herkesle konuşur oldum. Ama gerçekten böyle bir şeye dokunan hiçbir konuşma yapmıyorum. Ya bir soruya cevap veriyorum ya birisinin bir işini hallediyorum. Bu yüzeysel, boş, gereksiz iletişimi kesmeye çalışıyordum. 10-15 kişiye verdim numaramı ama kesilmedi bir türlü. O sosyal medya, DM'ler, mesajlar, yorumlar yüzünden sosyal medyada varlığım olduğu için bir türlü kesemiyorum. Çünkü koyduğum fotoğrafa gelen bir yorum benim tarafımdan bakmasam bile beni seven biri tarafından aranarak bana bildiriliyor. İşte Nilgün böyle yazmışlar, senin için ne yapacaksın ya da silsene deniyor. Bir akıllar veriliyor bana. O yüzden bir türlü uzaklaşamıyordum. Selfie çekip de koymuyorum tabii ki birçokları gibi. Hatta böyle küçümsüyor gibi olmayayım. O iş daha zor. Çünkü makyajı yapacaksın, ışığı yakalayacaksın. İndirdiğin 15-20 çeşit filtre programında çeşitli senler yaratacaksın. Herkese soracaksın WhatsApp'la. Hangisinde güzelim diyeceksin. Sonra arkadaşların ardından dedikodunu yapacak. Aa, bu götten bacak şişko nasıl kendini Victoria's Secret meleği yapmış diye. Sen de kulağına gelince bu dedikodu, aman kıskanıyorlar beni diyeceksin. Eskiden estetik bile güzele yakışıyor falan denirdi ya. Şimdi böyle insanların tesellisi şu. Şimdinin en büyük tesellisi hatta bu. Filtre bile güzele yakışıyor. Yani güzelim ki filtreleyince güzel oluyorum gibi düşünüyor insanlar. Uzun lafın kısası, ben de onların dedikodusunu yapmayayım ama uzaklaşamıyordum işte sosyal medya oldukça hayatın yüzeysel formalitelerinden. Hiç ilgilenmesem de eski erkek arkadaşlarımdan, eski kocamdan falan haberler veriliyor. Ya kardeşim, ben merak etmiyorum ki. Neden vatani görev gibi bana geçmişimi araştırarak düzenli raporlar sunuyorsunuz ki? Bunun yerine bir projeye baş koysanız, hangi daldaysa o proje, gösterdiğiniz o çabayla gerçekten o dalda Nobel ödülü alırsınız zaten. Yani sosyal medyadan çıktım. 2 gün soğuk terler döktüm. Çünkü aileme yazmaya başlamış insanlar. Herkes, hesaplarımı kapattım çünkü tamamen. Ama artık hem takipçilerle uğraşmıyordum, aileme de anlatıyordum. Onlar da onlara anlatıyordu. Baktım olacak gibi değil. Çünkü bir gün içinde de yaklaşık 10 tane falan çakma hesap açılmış adıma. Dedim ki hesapları kapatınca Nilgün budur falan diye hesaplar açılıyor. Böyle 6.000-7.000 takipçiye çıkmış. O kadar da değil yani, sosyal medyaya küseyim biraz dedim ama sahte benlerde olmasın. Onu da zaten takipçilerim ablama acilen iletilmesi gerektiğini söylemişler. Bana bildirmesini yani. Ablam da tabii ki, onlar da tabii ki çok ciddi alıyor ki ciddi bir konu bence. Ben de evde böyle sevdiklerime sukulent falan yapıyorum. O sırada telefon çalıyor. Yani sosyal medyadan kaçmaya çalışıyorum. Sosyal medya beni yakalıyor. Güya bir ay oruç tutacağım. Ve en sonunda açtım hesapları ama kendim aplikasyonları sildim. İşte bu videomda da bir ay içinde yaşadıklarımı, düşüncelerimi, duygularımı, sosyal medya ile ilgili paylaşımlarımı anlatacağım size. Çok uzun konuştuğumdan normalde. Bu konuda yaptığım araştırmalar da var sonrasında. Bunu da bir sonraki videoya saklarım herhalde diye düşünüyorum. Eğer ki anlatacaklarım vakitlice biterse bu videoda da anlatırım. Bu açıklamayı da neden yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü yorumlarda bir kere YouTube videolarınıza bayılıyorum ama çok uzun konuşuyorsunuz demişti birisi. Hani hem bayılıyor hem uzun konuşuyorum, aslında çok garip ama bilinçaltında kod gidiyor işte. Uzatmamam lazım hissi geliyor insana. Aslında şöyle düşünmek lazım değil mi? Vallahi ne YouTube algoritması dinlerim ne de eleştiri, açmışım kanalımı. Kanal benim değil mi? Neden maaşla çalıştırılıyorum hissi veriliyor ki bana diye düşünebilirim. Ama böyle övgüde böbürlenmemeyi öğrettim şu minnoş beynime. Eleştirilere takılmamayı öğrenemedim bir türlü. Evet, yanlış duymadınız. Öğretemiyorum kendime birçok şeyi ben. Sizler gibi, herkes gibi. Benim için normalde sosyal medya, orası iş yerim gibi de olsa benim için artık öyle oldu. Bir fotoğraf, bir video yüklemek benim için 5 dakika gerçekten. Sonra böyle günlerce DM'lere bakmıyorum, yorumlara bakmıyorum. Çok meraklı değilim. Daha doğrusu aslında merak ediyorum yorumları. Ama eğer ki onlara bakarsam, dolu kanalım var. Çünkü YouTube var, Facebook var. Hepsi yüksek takipçili, hepsi yorumlu, hepsi her şeye açık. Hepsinde değişik üretimler yapıyorum. Ve bütün bunlar yüzünden ben kendimi korumak adına ve üretebilmek adına, çünkü mizahımı, yazımı falan her şeyimi orada paylaşıyorum biliyorsunuz. Bunları üretebilmek için de
Oradan biraz uzak kalmak gerekiyor. Kafam sürekli böyle bir sürmenajda. Yani tek başıma ajans gibi çalışıyorum kendi kendime. Dediğim gibi iş yerim orası benim artık. Ama buna rağmen uzaklaşmak istedim. Çünkü iş yerinden de bir senelik izin yaparsınız ya. Uzaklaşmak istedim. Hatta dönmeyebilirim dedim ama verilmiş sözlerim var. Yapılması gereken şeyler var. Hatta yazmayı, kitap yazmayı da bırakmak istedim. Çünkü yazmak bir hobi. Olay ticaret olunca hırslar, sorumluluklar, hesap vermeler falan girince işin içine, ki çok iyi insanlarla çalıştığım halde hani hobi biraz da zor olabiliyor bazen. Tepki de alıyorsunuz yazdıklarınıza. Eğer riskli işler yapıyorsunuz. Üreten insan, zaten kitabımda da yazdım. Üreten insan eleştirilir. Hiçbir şey yapmayan insan eleştirilmez. O yüzden kolaydır işi ama hani alkış alabilmek için de eleştiriyi de göze almak gerekir. Bütün bunlardan geçtim ama yorucu olduğu için de bırakmak istedim. Resmen çölde yalnız kaldım gibi hissettim. Çok garip bir histi. Böyle 2 gün içinde böyle yapmak istediğim her şeyi yapmak istiyorum. Sanki gerçekten senelik izin gibi geldi bana. Çünkü eskiden kurumsalda çalışırken saat 6'dan sonra evine gelirdin ve atıyorum işle ilgili şeylere cevap vermiyorum prensibim falan olabilirdi. Biraz sıkardı ama yapardın yani. Ama burada 24 saat kendi işindesin. Gecenin 3'ünde eğer ki uyanırsan ve yanlışlıkla bakarsın orada canını sıkan bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Ve o yüzden de uzak durmaya çalışıyordum ama tam kopma olmadan olmuyordu. Birazcık da böyle atarım giderim vardı yani. Of dedim, çıkıyorum artık buradan dedim. Ve kapattım hesapları. Daha doğrusu hesaplar açık ama ben görmüyorum. Takipçilerimi çok seviyorum. Ben bazen kaçtığım kişiler takipçilerim değil aslında. Kendi çevremden olup oradan bana yorum yaptığında hatır sormuş gibi hisseden ya da hayatıma müdahale edebilme hakkını elde edebilen ama tek diyalogumuz oradan olan, belki 10 senedir yüzünü görmediğim tanıdıklar, tanışıklar. O yüzden çok 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 zorlanacağımı anladım. Fakat gerçekten bir ayın sonunda içim yeniden doğmuş gibi, hani ben yeniden doğmuş gibi olamıyorum 45 yaşında ama içim gerçekten yeniden doğmuş gibi oldu. Temizlendi, bir şeylerin farkına vardım, üretkenliğim arttı. Onların hepsini anlatırım. O kadar çok şey biriktirdim ki düşünerek, araştırarak, normalde de onu yapıyorum gibi gelse de daha temiz oluyor düşünceleriniz. Örneğin hiç unutmuyorum, 17 Ağustos'ta depremi hatırlıyor herkes ve depremle ilgili ben girmedim, bilmiyorum sosyal medyada neler oldu. Her sene 17 Ağustos'ta depremle ilgili bir şey koyma telaşı oluyor ve 17 Ağustos'ta çok karanlık bir güne başlamış olabilirsiniz. Canınız çok sıkkın olabilir. Maddi manevi zararlar görmüş olabilirsiniz. Anneniz hasta olabilir. Babanız hastanede olabilir. Bir şey olabilir. Ve 17 Ağustos'un sizin için önemi o sırada kalmayabilir, azalabilir. Günlük dertleriniz olabilir çünkü. Ve 17 Ağustos'ta hiçbir şey koymasam da eleştiriliyorum diyelim. Ama bir şey koyduğunda da bir de böyle kitap yazdığım için falan güzel bir şey koymam gerekiyor değil mi? Ve ben 17 Ağustos ve benzeri günlerde ama geç kaldım, geç uyandım, gündüzden koyayım sonra anlamı kalmaz falan gibi bir duyguyla uyanıyorsunuz. Sosyal medyanın yaptığı maaşlı çalışan baskısına bakar mısınız lütfen? Bana para veriyor, ben de böyle şey yapıyorum gibi yani, ya da Instagram ya da Twitter ya da YouTube. Bir maaşlı çalışan gibi orada takipçiler ya da maaş ödüyor gibi ve bu sene ilk defa 17 Ağustos'ta evde uyandım. İşte haberleri falan izlerken 17 Ağustos bugün dedim. Ve birdenbire o günü hatırladım. Yani o gün dayımlar bizdeydi. Bahçeşehir'e yeni taşınmıştık. Bina ilk defa böyle gökdelen gibi bir yerdeyiz. İlk defa böyle yüksek katlı bir binaya taşınmıştık ve çok yeni taşındığımız için o zaman bana şey gelmişti, deprem olduğunu anlamamıştım. Bina yıkılıyor gibi gelmişti. Çünkü 2 katlı bir evden taşınmıştık. Ve bu duyguyu hatırladım. Ve senelerdir hatırlamamışım. Çünkü sosyal medyaya ne koyacağım telaşımdan herhalde, ya da bana yapılan baskılardan ya da baskı yapıldığını sanmamdan ben ilk defa 17 Ağustos'ta neler yaşadığımı, o duyguları, o gün ölen insanları, sonra gittim eski haberleri, arşivleri, Ahmet Mete Işıkarı, hepsini gerçekten andım evde o günü. Üzüldüm, dualar ettim ölenlerin ruhuna. Bambaşka bir duyguyla yaşadım. Temizleniyorsunuz sanki, daha insan oluyorsunuz gibi. Çok videolara sığar bunlar. Tek videoda anlatamayacağım. Millet kıyafet eskitir. Ben psikiyatrist, psikolog falan eskitiyorum bu ara. Çünkü neden? İğneyi değil de çuvaldızı kendime batırmayı öğrendiğimden. Ve son günlerde çuvaldızı batırmayı bırakın, kendi kendimi sırtımdan bıçaklamaya başladığımdan beri doktor doktor gezmeye de başladım. Bazen de diyorum ki keşke gezmesi gerekenler gezse de ben altın gününe gider gibi psikologlara gitmesem, değil mi? İnsanlarla böyle karşılıklı kek tarifleri alıp versem, dedikodular yapsam yapamıyorum ama
Vallahi yalnız kala kala, belki de yalnız bırakıla bırakıla filozof oldum, zoraki filozof oldum. Böyle kimsenin artık, eskiden öyle değildim valla. Kimsenin kayınvalidesi, çocuklarının okulda yaşadığı problemler, işlerine gelince senin çocuğun yok anlamazsın diyorlar. İşlerine gelmeyince çocuklarını bana anlatıyorlar. Yok çocuğum, kardeşim dinlemeyeceğim çocuğunuzun okulda geçirdiği günleri. Sonra yüzüne güldüğü komşusunu çekiştirmesi, insanların dudaklarını hangi dolgu malzemelerini kullandıklarını anlatmalarını istemiyorum. Bu beni belki insanların gözünde kötü de yapıyor olabilir. Ama aslında çaktırmıyorum biliyor musunuz? Yani dinliyorum formate gereği eğer ki karşılaşırsam, dinlemek zorunda kalırsam. Çünkü biz istemesem de dinliyorum yani. Çünkü annemden öğrenmişiz. Zul gelse de bu tür dedikodular, formalitelere uymak bize ailemiz tarafından sanki Kur'an'da yazan bir ayetmişçesine yani ibadetmişçesine öğretilmiş bir kere. Tahammül ede ede ailece bir hal olduk zaten etmememiz gerekenlere. Sonra anladım ki tahammül edip, inanın bu sene anladım bunu da. Tahammül edip anlayış gösterdiklerim utanmadan bir de kazık atıp gidiyorlar hayatımdan. Sonra onlar kendi içlerinde bir grup kuruyorlar. Beni çekiştiriyorlar. Çok eğlenceli değil mi hayatlarım? Onlarla sohbet ederken hakkında içimden bile kötü düşünmediğim o insanların sitemlerini, fevriliklerini, etiksizliklerini çekiyorum ömür boyu, ibadet gibi. Ama onlar ilk istemimde ya da ilk yardım istemimde ya da ilk hayırımda usta bir illüzyoniste taş çıkarırcasına yok oluyorlar hayatımdan. Ne güzel işbirliği değil mi? Aslında aman hiç takamam der geçerim ama kalanlar da bırakmıyor. Arayıp arayıp dedikoduya level atlatıp bir de üstüne fitne yapıyorlar. Kardeşim ben kaçıyorum işte. Niye peşimden koşup kolumdan tutup yüzüme duymak istemediklerimizi söylüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz ki? Bunlar böyle bir zararlılar. Bunlar bir kımıl zararları. Gittiler bunlar. Bir de şu kesim var bakın. Güya beni seven, düşünen ama başıma bir şey geldiğinde de filozof kesilen, akıl veren insanlar. Verme akıl. Dinle bir kere ya. Akıl verme. Hak ver bir kere. Günümüzün böyle en felsefik söylemi nedir biliyor musunuz? Arkadaşından, eşinden, komşundan, sevgilinden dolayı böyle üzülürsün ve o üzülen kişiye lütfen bu kadar verici olma artık demek. Bu çok büyük bir felsefi söylem günümüzde. Lütfen, siz de lütfen mümkünse gidip o beni üzenlere bu kadar alıcı olma der misiniz? Ben verici olmayacağım ya. Ya da alıyorsanız da bu kadar nankör olma der misiniz? Vallahi sıkılıyorum ama iyilik, vericilik, fedakarlık sebebiyle azarlandığım bir dünyayı vallahi istemiyorum. Sizin olsun hediye ediyorum. Sözlükte ne yazıyor iyiliğin karşısında, iyi insanın karşısında bilmiyorum ama bence değiştirsinler artık. Yani iyilik eşittir aptallık desinler ve geçsinler. Herkes rahatlasın. Sözlük anlamı mı değişti iyiliğin ben bilmiyorum. Sonra böyle geçirdiğim şokları atlatıyorum. Yani hem nankörlerden zarar yiyorum hem akıl verenlerden zarar yiyorum. Ya da o nankörlerin bana yaptıklarından mutlu olanlardan. Herkesten bir zarar görüyorum yani. Ve bu sefer seviyorum ya sosyal medyayı takipçilerime atarım giderim ya yazıyorum ya işte yazılar sözlerle size anlatıyorum videolarla. Bu sefer de o beni sevenler gerçekten yani gerçekten akıl veriyorlar biliyorum ve kötü niyetli değiller ama insan şişiyor. Bu sefer ne diyorlar biliyor musunuz? Cool ol, güçlü ol. Ağlasan da neden ortalıktayım çünkü ya evde yapsam bunu kimse bilmeyecek. Cool ol, güçlü ol, ağlasan da gül bak sosyal medyada takmıyormuş gibi yap deniyor. Neden? Sosyal medya yüzünden. Olmadığımız gibi olmayı en çok orada öğrendik biz hepimiz çünkü. Yok kardeşim ben yalan yazamam, söyleyemem. 2-3 günde geçer zaten diyorum yani böyleysem böyleyim. Yok yok diyor, dışarı çık gez diyor. Yani sosyal medya için ama. Sosyal medyada çok takipçim var ya. Ya diyorum içimden gelmiyor gezmeyeceğim. Yok yok diyor gelmiyorsa da bul bir foto arşivden eskiden. Onu koy ele güne karşı diyor. Peki hiçbir şey koymasam diyorum. Yok yok diyor. 3-4 gün koymazsan Instagram algoritmaları falan göstermeyecek seni bir daha takipçilerini kaybedersin diyor. Ya giden gitsin diyorum seven kalır. Olur mu diyor. Neden olmaz diyorum. Kalıyor öyle. Ama ben anlıyorum aslında. Daha değersiz olurum değil mi? Daha değersiz olursun demek istiyor. Çünkü takipçi sayısı kadar değerimiz değil mi? Mutluluğumuz ise beğeni sayısıyla orantılı. Bu sadece benim için geçerli değil, çok takipçili insanlar için geçerli, herkes için geçerli. Farkında mısınız bu fotoğrafları editlemekle ilgili çok dalga geçiyoruz ama biz sadece fotoğraflarımızı değil, hayatlarımızı da editliyoruz. Çok sevdiğimiz bir mekana aynı yerde fotoğraf çekmek abes olur diye
bir daha gitmeyebiliyoruz. Farklı yerler, farklı açılar, farklı ışıklar istiyoruz takipçilerimiz için. Yanımıza kattıklarımızla gittiğimiz yerde içtiğimiz kahvenin fotoğrafını çekerken sadece kahveyi değil, ilişkilerimizi de soğutuyoruz. Sanki kahveyi bile artık sosyal medya için sipariş ediyoruz, değil mi? Hemen Google'da da kahveyle ilgili söylenmiş bir sözü böyle bulup altına koyuveriyoruz. Ama sonra emek verip kitap yazanlara da aslında araştırmadan atılan bir iftira sebebiyle hırsız falan diyoruz. Neden mi? Koyunuz. Biri lafı söylüyor birine, diğerleri peşinden gidiyor. Araştırmaya bile tenezzül etmiyor. Hashtaglerle söz hakkı elde ediyoruz hepimiz. Bir hashtag açıyoruz, bitti. Herkes duyabilir artık. Çünkü evde kocamız bizi dinlemiyor, mutsuzuz. Sosyal medyada parmaklarımızla sosyalleşip tanımadığımız insanlara akıl veriyoruz. Hatta o tanımadan saldırdığımız kişi evde onu dinlemeyen kocasından ayrılmak isterse yorumlarımızla kendisini ezip geçiyoruz. Çünkü biz bizi dinlemeyene bir ömür boyu dil dökmeyi, eşinden sevgilisinden ayrılan geçimsiz kadın gibi görünmeye tercih ediyoruz. Belki de sosyal medya yüzünden. Kahramanımız sandığımız akbabalara sırtımızı yaslıyoruz ve biz bir türlü bırakmadığımız için yanımızda kalanlara köle olurken sadece gitmedikleri için gidenlerinin ardından bakanlara mutsuzluğumuzu kusuyoruz. Kalmıyor onlar, siz bırakmıyorsunuz. Düşene tekme atmak denirdi ya, yani düşene de bir tekme ben atacağım ya da birileri atıyor bir tekme diye. Artık biliyor musunuz, düşene tekme atılsa iyi. Şimdi ise sosyal medya sayesinde düşene akıl verip, had bildirip, dedikodusunu yapıp, hashtagler açıp, kampanyalar başlatıp, yazarların, şairlerin hiç satın alınmamış ve hiç okunmamış kitaplarından grafik tasarımlarla hazırlanmış, süslenmiş halde bize Google tarafından sunulan cümlelerini had bildirme amaçlı olarak kullanıp, evdeki huzursuzluğumuzu evde değil de sosyal medyada kaybetmekten hiç korkmadığımız, çünkü aslında hiç kazanmadığımız insanlara kusuyoruz. Sonra selfie'lerimizi çekip, kustuk ya rahatladık, selfie'lerimizi çekip cildi gerip, filtrelerle tabii ki, burnu küçültüp, çeneyi beli inceltip, bacaklarımızın boyunu uzatıp sosyal medyaya koyuyoruz. Ve beğeni saymaya başlıyoruz. Mesaiye bak. Çaprazda oturan komşu beğenmedi mi? Alt kattakini arıyoruz. Hemen çekiştiriyoruz. Pis kıskanç diyoruz. Geçen sene de tatil fotoğraflarımı hiç beğenmemişti o yelloz diyoruz. Çıkarıyorum şimdi onu takipten, anlasın diyoruz. O da anlıyor, biliyor musunuz? Vallahi anlıyor. Silah icat oldu, mertlik bozuldu derlerdi ya. Savaşmanın bile bilek gücüyle falan ilgisi vardı eskiden diye. Hani silah icat oldu, kolaylaştı savaş diye. Şimdi ise soğutulan kahvelerin içildiği ve cep telefonuna bakarak geçirilen sohbetlerimizi, dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı, ilişkilerimizi bitirirken bile çok mert olamıyoruz. Yüz yüze tartışmak yerine bir unfollow ile had bildiriyoruz. Filtreli hayatlarımızın filtreli suretleriyle kurduğumuz sanal dostlukları Facebook sayfalarımıza doğum günümüzde kutlama yazmadıkları için bitiriveriyoruz. 12 senedir hiç görmediğin, karşılıklı olarak da hal hatır sormadığın, senede bir kere oraya ama o sayfaya doğum günün kutlu olsun diye yazan üniversite arkadaşın diyelim, oraya senede bir kere yazıyor diye ona açıktan yorumu yazıyoruz. Can dostum, bir tanesin, sen var ya, sen gerçek arkadaşsın diye cevap veriyoruz. Onu mutlu etmek için mi? Bize yazdığı için? Sanmıyorum. Biz yazdığımız sözlerin, kurduğumuz cümlelerin, yapılan muhabbetlerin o kişiyle aramızda kalmasını artık pek de yeterli bulmuyoruz. Herkes, ama herkes duysun istiyoruz. Kahkahalı, şampanyalı, tekneli, yatlı, aşklı anlarımızı göze sokmazsak anıdan saymıyoruz. Cep telefonunuzun bozulduğu, birdenbire aniden bozulduğu bir tatil saymak mümkün mü günümüzde? Sanmam. Cep telefonumuz yanımızda olmadan kahkaha falan atsak, şarjda olsa falan telefon ve o telefonu hemen alırız, aynı sahneyi bir kere daha canlandırıp anılarımızı tekrarlarız. Çekeceğiz çünkü. Hatta poz iyi çıkana kadar aynı anıyı en az 10 kere yaşarız. Tekrarlayabiliyoruz bunu, yapabiliyoruz. Biliyorsunuz, yabancı gelmiyordur. Yaşadık mı sanıyoruz hayatı? Galiba. Ama bence biz çalıyoruz hayattan bu şekilde. Gerçekten dolu dolu sohbet ederken telefonu eline almak gelmiyor ki insanın içinden. Bu sebeple full makyaj, can hıraş, birlikte poz verdiğimiz arkadaşlarımızı bence aslında pek de takmıyoruz. Dostlukları da,
Sohbetleri de, ilişkileri de takılan lüks bir çantayla, lüks bir restoranda yenilen sushi ile, portre modunda çekilince daha güzel görünen süslü kokteyllerle bir tutuyoruz. İnsanlara aksesuar muamelesi yapıyoruz. Hayat vallahi çok güzel ama sosyal medyadaki kadar değil. Biz hepimiz çok güzeliz de sosyal medyadaki kadar değil. İnsanlar da iyi ama sosyal medyadaki kadar değil. Ve hatta kötüler de insanlar ama sosyal medyada anlatıldıkları kadar değil. Mutlusunuz, inanın ama sosyal medyadaki kadar değil. Mutsuzsanız bazen, mutlu olmaya çalıştığınız kadar değil. Ben güldüğümde gülüyorum inanın. Sinirlendiğimde de sinirleniyorum. Atar gider yaptığımda da oh rahatlıyorum. Dürüstüm, çırılçıplağım. Başka yol bilmiyorum. Neden böyleyim? Onu da işte doktorlarla, uzmanlarla çözmeye çalışıyorum. İyiliğin modası geçmiş ben iyilik kazanacak falan derken. Narsistik eskiden bir sorundu değil mi? Şimdi ise moda. Hepimiz narsist olduk. Ben kaçın derdim ya bir ara narsistlerden. Şimdi idare edin diyorum artık. Ben edemiyorum ama hala. Merak etmeyin doktora gidiyorum. Kan kussam kızılcık şerbeti içtim demeyi öğretecekler elbet bana da. Çünkü ya uyum sağlayacağım bu yüzeyselliğe, koftiliğe, zenginliğe, mutluluğa, erdemliliğe, sevilirliğe, tercih edilirliğe, mükemmelliğe ya da onların taklitlerine ya da evde oturup bu memleket nereye gidiyor azizim diye soracağım köpeklerime. Bakın geçenlerde YouTube videomun altında bir açıklama yazmıştım. Söz uçar yazı kalır derler ya ama artık yazı uçuyor. Söz kalıyor. Hatta söz değil de yüksek ses kalıyor. Tekrarlayayım o halde elimden geldiğince. Hayatımda kalan 2-3 insana şöyle bir bakıyorum da neden kaldıklarını anlıyorum. Gidenleri de hiç özlemiyorum açıkçası biliyor musunuz? Sanki kilo veriyorum, ağırlık kalkıyor üstümden. Psikolojik şiddetinin farkına bile varamadığım, kanıksanmış, sittin senelik arkadaş adı altında hayatımda duran bencil psikopatları, borçlarını hatırlattığımda beni azarlayan ama işine gelince bana dostum diyen ve beni biz dostuz ama diyerek hakkımdan az bedele eşek gibi çalıştıran kurnazları, yazarlığı bırakmak istememi sağlayan ve aklınızın alamayacağı komplolarla beni yok etmeye çalışan ve bu mesleğin kutsallığını bana unutturan tüm şizofren ve sosyopat yazarları, kıskanılıyorum galiba düşüncesini bana zorla öğreten, ünlüler camiasını böyle çok sevmediğimden zarar görmemek adına, zarar görmem sanarak da sığındığım normal olduğunu sandım. Ama benimle arkadaşlıklarında neden bilmiyorum blogger, kişisel gelişim yazarı, yaşam koçu ya da kıştan uydurulmuş bir dolu mesleği olmaya karar verip ben gibi olmaya çalışan ve hayranlıkla beni izlerken birdenbire olamayınca benden nefret eden ve nefretle uzaklaşanlara ve uzaklaşmaların sebebini bile ben sanabilen kötü ruhlu, boş ve samimiyetsiz kadınlara yıllar boyu elde edemedikleri sebebiyle ajitasyon falan yaparak merhametimi çıkarları için sömüren insanların hepsini bu ay çıkardım hayatımdan. Resmen çalıştım. İnanın minik testler yaptım hepsine. Geçemediler. Hayata küstürdüler beni ya. Vallahi mutsuz ettiler. Çünkü samimiyetsizler. Kötü olsalardı bakın çıkarmazdım. İnanın. Çünkü kötü olup sergileyebilen cesurlardan öğrenebileceklerim vardır elbette. Hem kötüler hem de açık açık söylüyorlar. Ne güzel. Cesurlar yani. Bunlar samimiyetsizlerdi. O kadar samimiyetsizlerdi ki kendileri bile kendilerini bilmiyorlardı. Kim olduklarının farkında değillerdi. Kıskançlıklarını ve çıkarcılıklarını kendilerine bile itiraf edemiyorlardı. Çünkü kılıfları hazırdı. Ne de olsa çok minare çalmışlardı. Beni yalnız bırakırlarsa iğneyi kendime batıracağımı da biliyorlardı. Biz böyleyiz çünkü. Yalnızlığımın da yanlışlıktan olduğunu düşünmemi istiyorlardı. Ben bunun kitabını yazdım canlarım. Yanlışlıktan değil, yalnızlıktan diye. Ben sadece yalnızlığımı değil, yanlışlığımı bile kucaklayan bir kadınım. Kalan insanlara bakıyorum. Dedim ya size hayatımda. Ortak yanları ne biliyor musunuz? Beni incitmekten kaçınmaları, kaybetmekten korkmaları ve aslında sadece beni değil, tüm insanlara böyle davranmaları. Bu çok önemli. Başkalarına kötü davranıp size iyi davranan bir gün size de aynısını yapacaktır. Çıkarları bitince yapacaktır bunu, merak etmeyin. Bir de bu insanlar herkes tarafından sevilen insanlar olurlar biliyor musunuz? Çünkü neden olduğunu anlatayım. Bilim kurgu filmlerinde her kimliğe bürünen uzaylılar vardır ya. İşte bunlar tıpkı onlar gibi. Çünkü tüm kimliklerinden arındıklarında, yani oynadıkları tüm kimliklerden arındıklarında böyle filmlerdeki gibi işte yılan gözlü, kertenkele derili insanlar oluveriyorlar. İyi bildiklerimiz aslında o kadar iyi değildir. Çünkü iyi bu kadar kolay değildir. İyi çok zordur. Kolay olan iyiyi oynamaktır. Bu yüzden gerçek iyiler
kusurludur, hatalıdır, duygusaldır. Çünkü iyi olmaya çalışırken çok yorulurlar ve insanları üzmekten deli gibi korkmaktadır. Evet, Allah sizi iyilerle karşılaştırsın. İyiyi iyi oynayanlarla değil. Öpüyorum. Bir sonraki videoda sadede gelebilirsem eğer sosyal medyanın belalarından ama faydalarından da bahsedeceğim.